Değerli izleyicilerimiz, Ateş Hattı'na hoş geldiniz. Bugün yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin 137 ülkeyle yapmış olduğu bir anlaşma var. Finansal bilgi paylaşımı. Yani siz eğer Türkiye dışında bir başka ülkede yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir bankada paranız varsa bu para yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti tarafından bildirilecek. İşte buna biz otomatik finansal bilgi paylaşımı diyoruz. Türkiye anlaşmayla, bu yapmış olduğu anlaşmayla kendi bankasında, yani Türkiye'deki tüm bankalardaki hesapları diğer ülkelere, ikinci ülkelere bildirilecek. Tabii bu durum başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki ben yıllarca çalışıp ürettim, alın teri döktüm ve kazanmış olduğum bu parayı memleketime, vatanıma götürdüm. Vatanımdaki bankalara yatırdım ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti bu benim paramı yaşamış olduğum ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildiriyor ve beni büyük bir sıkıntının içerisine atıyor diyor. Vatandaş söylüyor bunu. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bugün bu konuyla ilgili hiçbir yerde izlemediğiniz yeni detayları sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şunun bilinmesinde fayda görüyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle sosyal yardım alan vatandaşlarımızın durumu bu haberden dolayı gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü pek çok ülkede vatandaşa şöyle bir evrak imzalatılıyor. Deniliyor ki senin başka bir gelirin var mı? Yaşamış olduğun bu ülke haricinde başka bir yerde bir mal varlığın, başka bir param var mı? Yok diyorsun. Tamam diyorlar. Al sana her ay şu kadar sosyal yardım. Yaşamış olduğun ülke, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre hiç fark etmiyor. Sana sosyal yardım veriyor. Yıllarca bu sosyal yardımları alıyorsun. Harcıyorsun, evine harcıyorsun, çoluk çocuğuna harcıyorsun. Tamam, buraya kadar sorun yok. Sonra bir gün geliyor ve yaşamış olduğun bu ülke diyor ki ya senin Türkiye'de şu bankada şu kadar param varmış. Ama sen bana dedin ki imzalamış olduğun bu evrakta benim başka bir yerde param yok diye beyanda bulundun. Bak imzam burada. Ondan sonra diyor ki sen beni kandırdın diyor. Sen beni kandırdın. Ondan sonra ne olacak? Şimdi o güne kadar almış olduğun sosyal yardımları geriye ödeyecek misin? 2. Hakkında dolandırıcılıkla ilgili herhangi bir hukuki işlem yapılacak mı? Unutmayın bunları. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki ne olacak? Geleceğiz oraya. Lütfen acele etmeyin. Bakın. Önce çok sayıda soru alıyoruz. Vatandaş soruyor bize. Diyor ki benim Türkiye'de emekli maaşım var. Bu bildirilecek mi? Benim Türkiye'de evim var. Bu bildirilecek mi? Benim Türkiye'de kiralık kasam var. Bu bildirilecek mi? Benim Türkiye'de tarlam var. Bu bildirilecek mi? Benim Türkiye'de babamdan, dedemden miras kalmış bir ev var. Bu bildirilecek mi? Bakın arkadaşlar. Bu anlaşmanın kapsamı şu. Önce bunun bilinmesi lazım. Türkiye'de sizin emekli olduğunuz, emekli maaşı aldığınız, yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilmeyecek. Türkiye'de eviniz var, arsanız var, tarlanız var ya da bu evinizden bir kira geliriniz var. Bu bildirilmeyecek. Bu anlaşmanın kapsamı şu. Bankada paran var mı yok mu? Basitçe bu. Bu paranın ne oldu? Kira gelirim oldu. Ondan sonra dededen miras kalmış bir evin satışından dolayı işte bankaya para yatmıştır. Bu mu o mu? Detay yok. Peki ne zaman
ki tarihteki bankadaki paranız bildirilecek. 31 Aralık'ta yani her yılın sonunda son günde 31 Aralık'ta bankada kaç paranız varsa bu ve faiz geliri aldıysanız bildirim olacak. Denilecek ki Ali Bey'in, Fatma Hanım'ın Türkiye'deki şu bankada 31 Aralık tarihinde işte 10.000 eurosu var, 100.000 lirası var, bilmem nesi var diye bildirim olacak. 31 Aralık'ta unutmayın. Daha öncesinde kaç para olduğunun bir önemi yok. 31 Aralık'taki bakiyeye bakılacak. Bunu unutmuyoruz. Diyorsun ki mesela evim var, tarlam var. Bunlar bildirilmeyecek arkadaşlar. Hiçbir bildirim olmayacak bunlarla ilgili. Tabii bakın vatandaş yine bize soruyor. Diyor ki bugün banka hesabımı bildiren yarın öbürsü gün benim Türkiye'de evimin olduğunu da bildirir mi? Tarlamın olduğunu bildirir mi? Arabamın olduğunu bildirir mi? Yazlığımın olduğunu bildirir mi? Uçağımın olduğunu bildirir mi? Teknemin olduğunu bildirir mi? Gibi. Örnek veriyorum sadece. Bu sadece bu anlaşma banka hesaplarını kapsıyor. Bir de Türkiye'de özel emeklilik sigortaları var. Bakın her ay bir para yatırırsınız. Bu özel emeklilik. Devletin emekliliği değil unutmayın. İşte bir toplu bir para alırsınız işte belli bir yıldan sonra. Bunlar da yani bu sigorta poliçeniz varsa, maddi bir değeri varsa bunlar da bildirilecek. Bunlar çok çok önemli. Lütfen unutmayın. Yine vatandaş bize soruyor. Diyor ki ben bu işten nasıl kurtulacağım? Asıl kilit soru bu arkadaşlar. Bakın. Ben hep ne anlatıyorum? Beni takip edenler bilir. Ateş Hattı'nda, Emekli TV'de ve Türkçe Haber'de beni takip edenler bu konuyu yakından izleyen izleyicilerim biliyorlar. Bakın ne diyorum? Şifre şurada. 31 Aralık'ta bankada kaç paranız varsa bunun öncesinde 30 Aralık'ta diyelim parayı çektin. Sıfırladın. Bir gün sonra 31 Aralık oldu. Şöyle bildirim yapılacak. Bankada 0 lirası vardır denilecek. Bunu unutmayın. Bir diğer önemli konu. Ben sosyal medyada başta YouTube olmak üzere Avrupa'da Türkçe yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazı avukatlar, bazı sosyal güvenlik uzmanları görüyorum. Diyorlar ki Türkiye'ye gelin, sizin ikametinizi değiştirelim, bildirim yapılmasın. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ikamet kanunu şunu söyler. Bir yıl içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de yaşıyorsan senin ikametgahın buraya alınır diyor kanun. Bunun dışında sizin Türkiye'ye ikamet alıp ikametinizi Türkiye'de gösterip bildirim olmaması hukuk dışıdır. Yarın öbürsü gün başınıza bir iş gelirse ne o sizden para alacak olan avukatlar ne o sosyal güvenlik uzmanları hiçbiri ortada olmayacak. Televizyonlara, YouTube'a çıkıp aman şunu yapın, aman bunu yapın diye size korku salanlar unutmayın sizin paranızın peşinde. Dosya başına 2-3 bin euro para alıyorlar. Avukat değil, ne olursan ol. İşini dürüst yapacaksın. Gurbetçimizi kandırmayacaksın. Hukuku bilmeyebilir gurbetçimiz. Yol yordan bilmeyebilir. Ama senin onu kandırmaya hakkın yok. Sakın paranızı bu hokkabazlara kaptırmayın. İşini dürüst yapanlara asla bir lafım yok. Asla. Başımın üstünde yerleri var. Ama vatandaşımı böyle kandıranların karşısındayım. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz. Ne zaman bildirim olacak? Türkiye'nin imzalamış olduğu anlaşma şunu kapsıyor. 2020 yılından itibaren bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Hatta bakın 2019 yılının banka bilgileri verilecekti ama pandemi nedeniyle verilmedi. Şimdi 2020'nin 31 aralığından itibaren bankada kaç paranız varsa bunlar bildirilecek. Ne zaman bildirilecek? Henüz bildirim başladı mı? Hayır, başlamadı.
Peki diyeceksiniz ki diyelim ki Almanya'da Ali Bey'in, Fatma Hanım'ın bildirimi yapıldı. Maliye sizi çağırdı. Dedi ki bak sen sosyal yardım alıyorsun. Param varmış. Sana işte şöyle bir ceza uygulayacağız ya da bu paraları geri getireceksin falan. Bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir uygulama olmadığı için örneğin Alman maliyesi, Fransız maliyesi, Hollanda maliyesi, Belçika, Avusturya maliyesi herhangi bir uygulama yapmadığı için bilgi sahibi değiliz. Bir de bu ülkelerden size herhangi bir şekilde mektup gelirse gidip işte benim Türkiye'de şu kadar da evim var, şu kadar da tarlam var, şu kadar da arsam var sakın demeyin. Sizden o bildirim yapılan bankanın hesap detayını isteyebilirler. Eğer hesap detayını götür ellerine verirseniz o zaman işte sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Onu size söyleyeyim. Sıkıntı büyük. Bazı izleyicilerimiz bana diyorlar ki işte ben Türkiye'den emekliyim. Emekli maaşımı Türkiye'den iptal edeyim mi? Hayır. Sakın iptal etmeyin. Sizin Türkiye'de emekli olduğunuzla ilgili herhangi bir bildirim yapılmayacak. Bakın bunun altını çizerek yüksek sesle söylüyorum. Sakın emekli maaşınızı falan iptal etmeyin. Bildirim olmayacak. Yani sizin o bildirilecek olan banka hesabınıza işte hesabına şu kadar emekli maaşı yatmıştır bilmem ne bildirilmeyecek. Ama siz gidip yaşadığınız ülkeye bankanın verdiği hesap ekstresini yani detaylarını verirseniz orada yazar. Der ki emekli maaşı. Sakın elden götürüp al bu emekli maaşımın detayları demeyin. Emekliyim demeyin. Emekli maaşı alıyorum demeyin. Ben olsam ben kendi fikrimi söylüyorum size ben karışamam. Değerli izleyicilerimiz bu konu çok uzun bir konu. Bizleri yurt dışından takip eden vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili çok özel bilgilerin yer aldığı bir videoyu önümüzdeki günlerde aktaracağım, sunacağım. Mutlaka Ateş Hattı'na eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoları beğenin. Daha fazla insana ulaşmamız için bu videoyu beğenmeniz çok önemli ve şu anda yurt dışından bizi takip eden vatandaşlarımızdan ricamız şu. Lütfen çevrenizde bu konuyla ilgili arkadaşınız, akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa lütfen bu videoyu paylaşın, linkini gönderin. Ateş Hattı'nda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Çok önemli bir konu. Milyonlarca vatandaşımızı çok yakından ilgilendiren bir konu. Saygıdeğer izleyicilerimiz, uzun bir konu. Ancak bana ayrılan sürenin burada sonuna geldiğimiz için maalesef bu videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Bir sonraki videoda bizleri yurt dışından takip eden vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili çok özel bilgileri aktaracağım. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ateş Hattı ailesi adına herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.